Şimdi biz millet olarak dinimizle, örfümüzü, adetlerimizi hep birbirine karıştırdık yıllarca. Bunun da çok sıkıntısını çektik. Öyle bir sıkıntısını çektik ki diyelim siz pek muhakkak bir şekilde karşılaştınız da benim söylediğim derecede karşılaşmamış olabilirsiniz. Onu benim yaşıma verin. Yani sizden daha önceki kuşak olmama verin. Şöyle düşünün ki ben kendimden bahsediyorum. Kendi ailemden bahsediyorum. Ben babam rahmetli olana kadar oğlumu babamın yanında sevemedim. İsmiyle çağıramadım bile. Çok büyük ayıptı. Yani senin baban yanında olacak, sen senden doğan çocuğu ismiyle çağıracaksın, bu çok büyük ayıptı. Dediğim gibi bizim örf ve adetlerimizin içerisinde bize çok faydalı olan ve dinimizle çok uyumlu olanlar vardı. Var, yine var bugün. Ama bizim yani millet olarak veya coğrafya, bu coğrafya diyelim, millet sözünü de yanlış anlaşılmasından korkuyorum. Tabii bir milletiz. Zaten hadis-i şerifte var. Hadis-i şerif de öyle. Ancak şunu söyleyeyim, başka bir çağrışım yapsın diye söylemiyorum bunu. Allah rızası için biz bu memlekette, bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda yaşamayı kabul etmiş, bu bayrağın altında olmayı kabul etmiş her kesimden, her etnik kökenden insana millet diyor. Bizim milletimiz diyor. Başka şekilde bir çağrışım yapmasın diye bunu belirtmek zorunda. Evet, işte o örf ve adetlerimizden bazısı var ki dinimizde çok uyumlu. Zaten biz Orta Asya'dan geldiğimiz zaman o İslam'la ilk tanıştığı zamanlardan Türklerin İslamiyet'i en kolay kabul eden millet. Bunların sebepleri var. Bunların ilk sebebi onlar geldikleri yerde de tek bir Allah'a inanıyorlar. Tanrı diyorlar ama ben onu pek kullanmak istemiyorum. Yani onlara göre Allah gökte ve gökte olan bir Allah'a inanıyorlar. Veya bazı kesimler var ki onlar bazı güçlere de inanıyorlar ama yine onlara göre de en büyük olan o gökte olan Allah. Gök Tanrısı yani onların söylemiyle. Onun için yani tek tanrılı bir dine inanıyorlar. Bir, o toplumda zina yok. Veya da yok denilecek kadar az. Yani zaten nesep bozulmasın diye zinayı reddetmiş o millet. Ve o toplumda zina hemen hemen hiç yok. Olan zina hadiselerinin de birçoğu diyelim orada Çinliler çok yakın olduğu için, devamlı Türklerle savaş halinde olduğu için zaman zaman aralarına casuslar sokmuşlar, kadınlar sokmuşlar. O kadınların tahrikleri neticesinde böyle bazen bu fiil işlenmiş. Ama onlarla yani. Kendi aralarında hiç yok. Benim bu içimden sakın şeyi anlamayın. İşte birkaç tane örnek bulup getirebilirsiniz. Biz genel manada diyoruz. Birkaç tane örnek bulunup getirilebilir. Ben ancak Türklerin İslamiyet'e geçişinde o kadar rahat olmalarının sebeplerini ortaya koymak için bunları söylüyorum. Hırsızlık yok mesela. Hırsızlık yok yani birbirlerinin malını kesinlikle aşırmak, çalmak yok. Buna da pek ihtiyaçları da yok. Canları sıkıldığı zaman atlara biniyorlar, Çin Seddi'ni aşıyorlar çoğu zaman. Set yapmışlar adamlar geçmesinler diye. Buna rağmen aşıyorlar, gidiyorlar. Onlardan alıp geliyorlar. Onun için kendi aralarında en azından hırsızlık yok. Böyle bir vaziyet var. Şimdi bunları ben niye anlatıyorum? İşte onlar Orta Asya'dan gelip Müslümanlığı kabul ettikten sonra, İslam dinine girdikten sonra oradan bazı örf ve adetlerini de almış gelmişler. Bu bir.
Ayrıca bunlar devamlı gezen topluluklar. Yani gezen kabileler, göçebe kabile geliş itibariyle. Öyle yazın yaylaya çıkıp, kışın gelip şehirlerde veya kalın çadırlarda oturan bir topluluk. Böyle olması hesabıyla karşılaştıkları diğer topluluklardan da çok çabuk etkileniyorlar. Etkileşim de var. Görüştükleri veya geçtikleri yerlerdeki milletlerin kültürlerini sanki böyle toplayıp gidiyorlar. Ki ta Orta Asya'dan geliyorlar. Dikkat edin. Onun için bu örf ve adet dediğimiz şeylerin birçoğu kendi örf ve adetleri de değil. Ben ufacık bir misal vererek bu konuya katkısı olur diye düşünüyorum. Mesela Abdurrahim Efendim Hazretleri benim mürşidim. Bakın ne kadar etkilenmişiz onu göstermek için. Salı günleri kesinlikle yolculuğa çıkmazdı. Ben sordum bir sefer. Dedim ki efendim Cuma'yı anlıyorum. Cuma namazına kadar da Cuma namazı eğer gideceği yere kavuşacak vakit yoksa Cuma günü de kesinlikle yolculuğa çıkmazdı mübarek. Onu biz de yapmaya çalışıyoruz becerebildiğimiz kadar. Çünkü insan yolculuğa çıktığı zaman Cuma namazı ne oluyor? Farz olmaktan çıkıyor onun için. Sünnet oluyor artık. Bu nedenle o çok güzel. Onu anlayabiliyoruz zaten. Ama salı günü niye çıkılmaz diye hep benim kafama takılmıştı. Kaç kere de sordum. Mübarek çok rahat bir şekilde dedi. Ben mürşidimden öyle gördüm, öyle yapıyor. O da mürşidinden öyle gördü, öyle yapıyor, biliyorum. Ama bakın ben bunu biraz araştırdım. Merak ettim, araştırdım. Kökünden ne çıktı biliyor musunuz? Bu eski Bizanslıların, eski Hristiyanların İstanbul fethedildikten sonra kendilerine o günü uğursuz olarak ilan ettiklerini ve o gün hiçbir hareket yapmadıklarını, hiçbir yere yolculuk yapmadıklarını, hiçbir yeri ziyaret etmediklerini öğrendim. İstanbul Salı günü fethedildi, biliyoruz. Ve o Salı günü nasıl ki bugün 13 rakamını onlar kendilerine yasaklıyorlar ya, hani havarilerin 13.'sü İsa'nın ihanet ettiği için 13 rakamını hemen hemen hiç kullanmıyorlar. Mesela Avrupa'da herhangi bir otele giderseniz görürsünüz. 13 numaralı oda yoktu. Birden 12'den 14'e atlar. İşte sporcular bütün spor branşlarında o numarayı kullanmak istemezler falan filan. Bunlar hepinizin bildiği şeyler. Yani Salı gününü de bu nedenle ama işte bu gezici toplumlar böyle. Yani anladık ki bu dinimizin veya tarikatımızın bir şeyi değil. Uygulaması değil. Ya işte o gelen topluluk onu uygulamış, diğerleri de ondan almış. Sonra öyle ciddi uygulamaya başlamışlar ki bu sanki bir dinin bir kuralıymış gibi algılanmaya başlamış. Veya tarikatın bir geleneği kuralıymış gibi algılanmaya başlamış ve böyle uygulanmış gelmiş. İşte bizim kültürümüzde yani kültür dediğimiz şey çok toplama olduğu için o dönemler asıl Orta Asya'daki kültürümüz olmadığı için Orta Asya'dan buraya gelene kadar bütün milletlerin kültürleriyle etkileşim olduğu için ortaya acayip garayip bir şey çıkmış. Bu acayip garayip şeylerin en önemlisi de biz sevgiyi unutmuşuz. Yani terbiye adı altında süpürmüş sevgiyi hasırın altına, kilimin altına veya halının altına koymuşuz. Sevgi yok toplumumuzda. Baba çocuğunu sevmiyor, ayıptır diye. Anne ona göre de birçok yani belli bir yaşa kadar çocuğu sever, şımartır, ondan sonra o da aman şımarır, aman şöyle olur, aman böyle olur. Hep sevgimizi onlardan esirgemişiz. Okula göndermişiz. Demiş ki öğretmene eti senin kemiği ben. Dikkat edin bakın ne kadar yanlış uygulamalar. Hocaya götürmüşüz okutmak için medreseye. Hoca çocuk dersini ezberlememişse falakıya yatırmış.
Bu falaka çok yaygındı. Bu yüzden okula gitmeyen, okuldan kaçan, medreseden kaçan, dinini öğrenmeyen bir sürü insan var.